Satır aralarında saklı dünyalar, kitabın ortasından. Mezarımın başında dökme gözyaşlarını. Ben orada değilim ki, orada yatmıyorum. Hani binlerce rüzgar üzerine eser ya, hani karlar içinde elmaslar barındırır. Hani başakları olgunlaştıran o güneş var ya, o nazende sonbahar yağmuru. O benim işte. Seherin sessizliğinde uyandığında, gökyüzünde sükunetle uçan kuşların, canlı ve hayat dolu yükselişindeyim ben. Geceleri parlayan o mütevazı yıldızlar benim. Mezarımın başında dökme gözyaşlarını. Orada değilim ben. Daha ölmedim. Kitabın ortasından yeni bölümünden herkese selamlar, sevgiler. Üzerimizden atlattığımız çılgın bir final döneminin çok şükür ki sonuna geldik. Artık tatil başladı. Umarım herkes heyecanlıdır. Herkes aldığı sonuçlardan mutludur. Umarım gittiğiniz memleketlerinizde, tatillerinizde bizleri unutmazsınız, ihmal etmezsiniz ve izlemeye devam edersiniz. Ben Murat. Ben Betül, merhabalar. Merhaba Betül, nasılsın? Harikayım, çok teşekkürler. Finaller bitti, benim okul da bitti. Yani artık darısı mezun olamayanlara. Helal. Yani Tebrik. Evet, Betül'ün mezuniyetini kutluyoruz. Helal olsun. Alkış, evet, alkış. Darısı başıma ya Rabbi. evet, amin Allah'ım. Yani artık okulda bittiğine göre kendimi yeni varoluşsal sancılara ve podcastlere verebilirim diye düşünüyorum. Daha kendime enerjik, daha müsait ve yani her an ağlamaya ve kendimi yetersiz hissetmeye hazır hissediyorum. Podcast'ler için aslında aklımda çok çok güzel eserler var ve hepsi için ayrı ayrı çok heyecanlıyım. Bakalım neler olacak. Yani seçtiğin şiirimizden de anlayacağımız üzere dünyadan gitmeye niyetin yok. Habire işte diploma alıyorsun, habire bir mezuniyetler, bir tebrikler. Yani hocam aslında dünyadan gitmek dediğimiz şey ne ki? Yani sadece Ha, başka bir odaya geçiyoruz. anladım. Yine felsefik cevaplarınla şovunu yaptın. Helal. Tebrikler. Şovun bittiyse şiire geçebilir miyiz? Tabii efendim. Zorbalık deyince de Murat Bey de bu işin vakkosu ama neyse. Teveccühünüz efendim. Çok sağ olun. Mary Elizabeth Frye'ın Do Not Stand on My Grave and Weep. Yani ölürsem kabrime gelme istemem. Ya beyefendi defalarca konuştuk bunu yapmayacaktık hani. Bence bu böyle. O yüzden bu Ama şiirden yapmayacaktık konuşacağız. bunu. Niye bu şiir öncelikli hocam? Ya ölümden bahseden bir şiirde de bu kadar gülmek olmaz ama bu çeviri kime ait? Hocam bu çeviri naçizane bana ait. Helal Birkaç olsun. Evet, teşekkür ederim. Yani evet ölümden bahseden bir şiir ama açıkça bana yani açıkça söylemek gerekirse ya da bana sorarsanız ben olumsuz bir tema olduğunu düşünmüyorum. Bence ölümü son derece barışçıl ve son derece dostane bir biçimde açıklamış bir şiir bana soracak olursanız. Oraya Birkaç gün önce geleceğiz. bir Hı hı. Tabii hocam. Birkaç gün önce öğrencilerinden birisiyle böyle bir çeviri çalışması yapalım istemiştim. Evet. Ve bu şiiri buldum ve çok çok beğendim şiiri. Öğrencim de çok güzel çevirdi ama onun çevirisini işte telif meseleleri yüzünden paylaşmak istemedim açıkçası. Kendi çevirime ekledim ve neden bir podcast çekmeyelim diye düşündüm. Ben daha iyi çevirdim demiyorsun da teliften dolayı diyorsun. Evet, Efendim çok teşekkür katılıyorum abi. ediyorum. Çok Yani. teşekkür Ama ediyorum tabii yani sizin burada çeviri teveccühünüz. diyorsak Naciye hocamızı da anmadan geçemeyiz diye Kesinlikle. düşünüyorum. Naciye Hoca çeviride bir ekol. Kesinlikle. Ben henüz kendilerinden ders alamadım ama inşallah mezun olmadan birkaç dersine girip en azından böyle birkaç bilgi edinmek Kesinlikle. istiyorum kendilerinden. Burada çok güzel düşünmüşsün. Ben de bu şiiri okurken ciddi manada etkilendim. Hayatın en çarpıcı gerçeğinden, ölümün bir son olmadığından, işte bunu bize derinden hissettiren bir şiir oldu. Umarım herkes de çok beğenir bu şiiri okuduğu zaman. Ama önce ne yapıyoruz? Klasik olarak yazarımızın bir dedikodusunu yapalım. Ondan sonra şiire geçelim. Yeni bölüm başladı. Yazar dedikodusu.
Evet hocam ya. Yazar dedikodusu deyince gerçekten bu yazarımız hakkında böyle hakikaten elim kolum bağlandı. Böyle bir tıkandım kaldım. Yani hakkında hiçbir bilgi bulamadım yani. Yani çok az bilgi bulabildim. Hiçbir bilgi demeyeyim de çok az bilgi bulabildim. Yani meşhur olduğu tek bir şiiri var ve, onun dışında da pek bir bilgi yok yani. Hı hı. Sessiz, sakin bir hayatı olmuş. Ama yani bu sessizliğe tezat olarak böyle hepimizin o merak ettiği ölüm nedir sorusu var ya, mesela ona çok böyle net, bangır bangır, gürültülü bir cevap vermiş yani şairimiz. Yani şair diyoruz ama ya şair demek de ne kadar doğru olur onu da bilmiyorum. Çünkü aslında yani bir meslek olarak ev hanımı yani Baltimore'lu bir ev hanımı. Hı Bu arada hı. hocam yine Amerikan edebiyatı. Peki, teşekkür ederiz. Bir şey söyleyeceğim. Mary Elizabeth'le ilgili ben de bir şeyler ekleyeceğim ama çok merak ettiğim için canlı canlı soruyorum bunu. Bu şiiri nereden buldun? Yani şöyle söylüyorum, nereden buldun derken, bir ev hanımı hayatında sadece bir şiir yazmış. Tamam, ünlüdür illaki ama senin nereden aklına geldi? Bunu aslında zannediyorum şiir derslerimizden bir tanesinde açıkçası bundan bahsetmiştik. Hı Bizim, hı. hani, ne derler ona, metafizik sel şiir Hı hı. dediğimiz bir, şey var, bir şiir bölümü var. Orada mesela, bunu işlemiştik. Tabii ders söz konusu olunca ben pek dikkat edememiştim ya da bana sıkıcı gelmişti ama özellikle, hani, "Beni orada arama, ben orada değilim." gibi bir şey söylüyor ya. Mesela o bana böyle bir çok dokunaklı gelmişti mesela. Hatta Gökhan Hoca okurken de çok dokunaklı gelmişti, şiiri ve, hani, sonra bir şekilde bu şiir aklımın bir köşesinde kalmış ve "A!" dedim, "Neden o şiiri çevirmiyoruz?" Hem kısa bir şiir hem de Hı hı. dedim, hani, çeviri için çok uygun bir şiir diye düşünmüştüm. O Evet. yüzden bu şiiri tercih ettim ve çok da, güzel oldu bence. Saygıdeğer Gökhan hocamıza da yine ismi geçtiği için selamlar, sevgiler Evet. gönderiyoruz. Bolca, bolca sevgiler. Aynen Evet, bolca öyle. selamlar. Şimdi yine yazardan devam edeceğiz. Mary Elizabeth Frye şiirin hiçbir zaman sahiplenmemiş. Hı Yani hı. telif, hatta telif almaktan özellikle de kaçınmış. En çok aktarılan Evet. sözlerinden sözlerinden birisi de şu: ben yazmış olabilirim ama şiir bana ait değil. Bu da ne yapıyor? Doğal olarak edebiyat çevrelerini ikiye bölüyor. Nasıl ikiye bölüyor? Bir kısmı şunu söylüyor. Diyor ki bu mistik bir alçak gönüllülük. Bir kısmı da diyor ki telif döneminde fazlasıyla romantize edilmiş bir idealizm diyorlar bu yazar için. Evet, yani hocam, haters gonna hate derler ya, hani, Evet. gerçekten nefret edenler nefret etmeye devam eder diye. Ya, hanımefendi ne yapsa da yaranamıyor belli ki. Ya, açıkçası bana soracak olursanız ben sadece keyfini çıkarıyorum. Benim hiç umurumda değil. Nasıl yazılmış, niçin yazılmış, kim tarafından, ne şekilde. Yani, böylesi güzel bir şiir için bence sadece kendisini takdir edebiliriz yani. Yani işin temelinde şunu söyleyebiliriz değil mi hocam? Edebiyat çevrelerinin Fry hakkında fısıldadıkları şeyleri şöyle bir toparlarsak, bir kere tek şiirle ölümsüz olmuş bu hanımefendi. Ama bunu planlamadan yapmış ki en güzel tarafı bence. Hatta biraz da görünmez kalmayı tercih etmiş. Ben değil eserim yaşasın demiş. Evet hocam. Yani bana soracak olursanız bence biz de bu görünmez kalmak isteyen bu ölümsüz ruha birazcık saygı duyalım ve dedikodu kısmını fazla uzatmayalım. Pekala, ölümsüzdür o. Ne güzel söyledin hocam. Yine şovunu yaptın. O zaman şiire geçelim. Pekâlâ. Yeni bölüm başladı. Eser analizi. Hocam bu şiir bir elegy değil mi? Yani Hı hı. tam Türkçe çevirisinde bir ağıt aslında ama ölüm ve Evet. yas hakkındaki süreçlerin böyle tam da karşısında duran bir meydan okuma. Hocam şimdi ağıt dediğimiz şey aslında böyle bir şeye, negatif güzellemedir. Yani böyle üzüldüğümüz bir şeydir. Anlatabiliyor Ağlamak, muyum? Ama haykırmak. evet, Hı hı, evet yani hani ağlayıp dövünmekle alakalandırılır aslında ağıt kelimesi. Şimdi burada ben, ölümü o kadar da böyle düşmanvari bir şey görmüyorum ya. Böyle düşmancıl bir şey olarak göremiyorum. hı hı, O yüzden hani ağıt diyebilir miyiz? Bilemiyorum tam olarak ama bir meydan okuma mı? Kesinlikle bir meydan okuma. Yani Mary Elizabeth, ölmedim diyor. Ölmediğini ve, doğanın çeşitli unsurlarında hayatını devam ettirdiğini söylüyor ve ölümün yok oluş, olduğu, temasına
tamamen böyle karşı cepheden bakarak savaş açıyor diyebiliriz yani. Aslında çok da yanlış bir düşünce değil İslami açıdan baktığımızda. İslamiyet'te de bir öğretiler şudur: hiçbir şey vardan yok Evet, ya da yoktan var yoktan var edilmez. olmaz. Doğru. Hı hı. Bu da bununla örtüşüyor. O zaman böyle bakarsak bu şiire bir sufist bir şiir diyebilir miyiz? Ya da belki Yani deriz, şimdi bilmiyorum. evet. Hocam şimdi nereden baktığımıza bağlı. Hani bana soracak olursanız ben buna bir sufist şiir derim. Çünkü sonuçta sufizmde de şey vardır. Mesela başlangıç ve son kavramları her zaman birbiriyle iç içe geçmiştir ve onları ayıramazsınız. Muallaktır yani ikisinin arasındaki o ilişki. Yani şiirimiz de bu yönüyle sufist bir şiir, bir eseri andırır aslında. Evet. Biraz da yapıya bakacak olursak mesela biçimden ve yapıdan Hı hı. bahsedelim hocam isterseniz. Şimdi 12 dize ve Evet. 6 beytten oluşan bir şiir bu. Biçimsel olarak da çok simetrik ama içerik olarak çok sıra dışı bir simetri de var Kesinlikle. aslında. Hı hı. Kesinlikle öyle. Mesela sürekli tekrarlanan, I am yani ben Hı hı. ifadelerinin ilk ve son beyitlerde birbirini tamamlaması şiir içerisinde bir dairesel yapı oluşturuyor hocam. Hı hı. Yani, bu dairesel yapı da bilirsiniz ki her zaman sonsuzlukla Evet. eşleştirilir ya. Hı hı. Yani aslında, ölümün bir sonsuzluk olduğunu, yaşamın bir sonsuzluk olduğunu ve bu döngünün hiçbir zaman bitmediğini bu, dairesel yapıyla aslında bize, eee, güçlendirerek anlatmaya çalışıyor yani. Hocam bir de şiirin orijinaline yani İngilizcesine baktığımız zaman da kafiye şeması düzenli bir şekilde ilerliyor. Yani A, A, B, B, C, C, D, D şeklinde ilerleyen bir kafiye şeması var. Tam kafiyeler Evet. kullanılması şiire bir müzikallik katıyor, bir nitelik kazandırıyor. Ama bir de ölüm konusunun haşinliğini de bir yandan yumuşatıyor böylelikle. Aynı zamanda eşleşen kafiyeler konuşanın doğa içinde yaşamaya devam ettiği iddiasını da destekliyor. Yani, evet hocam, yani ben şimdi mesela açıkçası bu kadarına dikkat edemezdim ama yani sonuçta sen bir Türk Dili Edebiyatı mezunu olarak yani tam böyle Estağfurullah klasını efendim. Estağfurullah. konuşturdun, Siz de analizini İngiliz Dili daha iyi Edebiyatı yaptın. mezunusunuz efendim. Yani evet. Yani, evet aslında şimdi sen söyleyince fark ettim. Kesinlikle eşleşen kafiyelerin doğa kavramıyla benzeşmesi, yani şiirin nefis bir matematik, hesaba alınarak yazıldığına açık bir işaret yani. Şimdi biraz da dizelerimize bakalım yani içeriğimize bakalım nelerden bahsediyor diye. Şimdi diyor ki mezarımın başında durup da ağlama diyor. Yani mezarın, ölümün, toprağın altının, diğer tarafın en uç sınırlarından bize sesleniyor yazar. Evet. Bir de fark ettiyseniz hocam burada bir emir kipi kullanımı var. Hı hı. Yani, şöyle bir şey anlıyoruz. Mesela oradaki o emir kipi kullanımı bizi yazarın, bir konu hakkında kesin bir bilgi sahibi olduğuna inandırıyor. Yani bize emrediyor. Kısa ve net cümleler kullanıyor. Yani diyor ki benim ölümden sonra ne olacağına dair kesin bir bilgim var ve siz de bana inanacaksınız gibi bir emir kipi kullanıyor ve Hı hı. anlatıcı burada ölümden sonra yaşamın varlığını sorgusuz kabul ediyor. Konuşan kişi toprağın altında değil, hala var ve bunu da çok güçlü bir biçimde ifade ediyor hocam. Şimdi hocam bir bölüm geriye gidersek The Raven, Edgar Evet, Allan Poe'nun şiirinde de yazar aslında ölümden yine bahsediyordu ama Edgar Allan Poe ölümden sonraki yaşamı sorguluyordu. Ne olacağını evet, açık açık bilmediğini ve bir kuzgundan bu konuda sorular sorarak yardım almaya çalışıyordu. Aslında bir nevi Mary Elizabeth de Edgar Allan Poe'nun bir kuzgunu niteliğinde ama bu sefer evet, Nevermore demeyerek net bir evet. cevap vermiyor mu sizce Net de? bir cevap veriyor. Kesinlikle öyle. 2 şiirin art arda gelmesi gerçekten çok çok güzel oldu bence. Hani birisi soru, diğeri cevap gibi. Çok güzel bir döngü içerisinde oldu bence de. Ve bana soracak olursanız Mary Elizabeth çok haklıydı ya. Değil Gerçekten mi? çok haklıydı yani. Bence de ölüm böyle bir şey. Öyle savaş açabileceğimiz, kavga edeceğimiz bir şey değil yani. Ya da kaçabileceğimiz. Ya da kaçabileceğimiz bir şey olmadığını zaten hepimiz biliyoruz elbette Yani ki. Öyle bir şey de şiirin değil.
aslında otoriter bir tonla başlıyor ama hocam ikinci dizeden itibaren ton değişiyor. Artık yas Hı hı. tutanları da bir ikna etmeye başlıyor yazarımız burada. Aynen. Hı Yani hı. teselli de etmeye çalışıyor. Diyor ki beni karda, uçan kuşlarda, sabahın seherinde, sonbaharda, ilkbaharda, yazda beni her yerde bulabilirsiniz diyor. Evet, 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 evet. Yani şöyle demeye çalışıyor aslında. Ben daha önce bir insandım Hı ve hı. artık, evet insandım ve sınırlarım vardı. Fakat ben şu anda tam bir form değiştirdim ve artık sınırlarım yok. Önceden tek bir yerdeydim, şimdi her yerdeyim. Nasıl ki doğada bir dönüşüm var ve bu dönüşüm sonsuz döngü içerisinde, tamamlanmadan devam ediyorsa ben de varlığımı sürdürüyorum. Ben de vardım ve hâlâ varım. Eskiden de doğanın parçasıydım ve şimdi de öyleyim diyor aslında. Ve bu dizelerde anlatıcımız bize karşı ve bilinmez bir taraftan çığlık çığlığa bir fısıltıyla yaklaşıyor ve sesleniyor. Ölüm senin, benim, onun düşündüğü gibi bir şey değil diyor. Ben varım, vardım ve yine de var olmaya da devam edeceğim diyor. Evet hocam. Yani artık diyor ki, sınırlarımdan kurtuldum ve daha iyiyim. Artık daha iyiyim. Her ne kadar formumu değiştirdim ve sen beni göremiyor olsan da Hı daha hı. iyi bir yerdeyim. Rüzgârdayım, ışıktayım, olgunlaşmış başaklardayım, hayatımı devam ettiriyorum. Yani açıkça bir yerde de dönüp diyor ki sen kendi derdine yan. Eğer bir gün kaybettiğiniz birinin acısı sizi böyle yaralarsa, sizi böyle bir çıkmazı acının içerisine düşürürse bu şiir yankılansın kulaklarınızda. Orada değil, mezarda değil, her yerde diyor. Ölmedi. Ve bu şiir de bizi aslında bu soruya da iletiyor. Madem ölüm yok, peki yaşam var mı? Yani biz hala burada olduğumuz gerçeğin ne kadar farkındayız? Yaşam dediğimiz şey gerçekten ne? Gerçekten de yaşıyor muyuz? Betül, son sözü sana bırakacağım. Artık yavaş yavaş sona geliyoruz ama sanırım sen bugün bir farklılık yapacaksın ve son kısımda bambaşka şiirden bahsedeceksin. Evet, evet, evet. Yani bu, Harry Scott Holland'ın bir şiiri var. Bu şiirin devamı niteliğinde. Çünkü bu kısa bir şiirdi ve, ben bu kadar güzel bir şiiri başka, güzel bir şiirle desteklemek istedim. Onunla devam etmek isterim müsaadenizle. Estağfurullah, harikasın. Sözü sana bırakmadan önce seyircilerimize seslenmek istiyorum. Bu da çok ciddi bir konu. Lütfen En kanalı az ölüm beğenmeyi kadar unutmayın. ciddi. Evet öyle. Kanalı beğenin. Lütfen yorum yapın. Niye yorum yapın? O izlenme sayılarını görüyoruz ama bir yerlere sesimizin ulaştığını, gerçekten birilerinin bizi dinlediğini yorumlarda görmek, beğenilerde görmek çok hoşumuza gidiyor. Bizi de motive ediyor. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi, bir de hype falan atıyorlarmış. Bu da yeni çıkmış, onu bilmiyorum. Bir de atın bakalım o nasıl bir şeymiş. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Söz Betül'de. Ölüm hiçbir şey değildir. Ben sadece yan odaya geçtim. Ben yine benim, siz de yine sizsiniz. Birbirimiz için neydiysek hala oyuz. Beni her zaman çağırdığınız o eski, tanıdık isimle çağırın. Ses tonunuzu değiştirmeyin. Zoraki bir hüzün ya da keder havasına bürünmeyin. Her zaman neye güldüysek o küçük şakalara gülmeye devam edin. Gülümseyin. Beni düşünün. Benim için dua edin. Adım her zaman olduğu gibi evde yine aynı şekilde anılsın. Herhangi bir etki yaratmadan, içinde bir gölge barındırmadan. Hayat her zaman ne anlama geldiyse yine o anlam. Dün neyse bugün de o. İplik kopmadı. Gözden uzaklaştım diye neden aklınızdan çıkayım ki? Sadece yolun köşesinde sizi bekliyorum. Çok kısa bir süreliğine. Her şey yolunda. Bir sayfanın daha sonuna geldik.